Merhaba değerli izleyicilerimiz. Annemin Elinden kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün yine yıllardır yaptığımız, tadına doyamadığımız ıslak mı ıslak, lezzetli mi lezzetli bir kek tarifimiz var. Tarifimiz için büyük boy kare borcam tepsi kullandık. Gördüğünüz gibi kekimiz sosunu tamamen içine çekti. Yumuşacık, sünger gibi. Bu güzel kekin malzemelerine geçelim. Kekimiz için 4 yumurta, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Çırpma kabına 4 yumurtayı alalım. Üzerine 1 su bardağı şeker ilave edip mikserle en yüksek devirde çırpalım. Şeker eriyip krema kıvamını alana kadar çırpmaya devam edelim. Kekimizin güzel kabarması, yumuşacık, sünger gibi olması için yumurta ve şekeri çok iyi çırpmalıyız. Köpük köpük krema kıvamını aldı. Artık diğer malzemelerimizi ekleyebiliriz. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı sütü de ilave edelim. Sıvı malzemelerimizi ekledikten sonra mikserin düşük ayarında yavaş yavaş çırpalım. Kuru malzemelerimizi ilave edelim. 1 su bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Kekimizin hamuru oldukça akışkan bir kıvamda olacak. O yüzden sadece 1 su bardağı un kullandık. Sakın fazla un koymayınız. Kuru malzemelerimizi ilave ettikten sonra mikserin düşük ayarında çırpmaya devam edelim. Kek hamurunun sönmemesi için karıştırma işlemine spatula yardımıyla devam ediyoruz. Tek yönde iyice karışana kadar spatula ile karıştıralım. Kek hamurumuz hazır. Kek hamurumuzu dökmek için kare büyük boy borcam kullandık. Önce borcamı güzelce yağlayalım. Yağladığımız tepsimize kek harcımızı dökelim. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında pişirelim. Kekimiz pişerken biz de sosunu hazırlamaya geçelim. Sos tenceremize 1 su bardağı şeker, üzerine 2 yemek kaşığı kakao ilave edelim. Yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt ilave edelim. Çırpma teliyle karıştıralım. Sosumuzun topaklanmaması için soğukken güzelce karıştıralım, sonra ocağa alalım. Sosumuzu kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirelim. Sosumuz hazır. 180 derecede yaklaşık yarım saatte kekimiz de pişti. Yumuşacık, sünger gibi bir kıvamı var. Kekimizi hemen dilimleyelim ve sosumuzu da sıcak sıcak ilave edeceğiz. Sosu kekin her tarafına eşit miktarda dökelim. Görüyorsunuz kek de sos da sıcak olduğu için hala dumanı üzerinde. Sıcak sıcak sosu içine iyice çekecek ve yumuşacık brownie tadında çok güzel bir ıslak kek olacak. Keki soğumaya bırakıp soğuduktan sonra da istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Biz Hindistan cevizi kullandık. Siz dilerseniz çekilmiş ceviz, fındık, her türlü süslemeyi yapabilirsiniz. Hatta süslemeden bile çok çok lezzetli bir kek. Ilık ve soğuk servis yapabilirsiniz. Çayın yanında, kahvenin yanında gerçekten çok lezzetli. Çocukların da çok sevdiği, yıllardır yaptığımız bu kek tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sosunu tamamıyla içine çekmiş, bol soslu, çikolata lezzetinde bir kek. Misafirleriniz de, siz de, çocuklarınız da çok beğeneceksiniz. Değerli izleyicilerimiz, tarifimizi sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Beğeni ve yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Mutlaka videomuzun altına yorumlarınızı yaparsanız çok seviniriz. Yapmamızı istediğiniz tarifler, önerileriniz varsa bunları da mutlaka dikkate alacağız. Yine yorumlarda belirtirseniz çok seviniriz.
Başka tariflerde görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sevdiklerinizle tariflerimizi paylaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.